Gebelik yaşı aslında gebeliğin bir yaşı yok diyebiliriz. Ama kişilerin, kadınların adet görmesi gibi adetten kesilme süreçleri de aslında hayatın normal bir parçası. Burada konuyu iyilik haline getirdiğimizde beden maksimum verimliliği sağladığında, yani gebelikle alakalı gebeliğin en uygun zamanıdır. Ve hatta şunu derler, 20 yaşı ile 35 yaşı arasında en verimli dönemidir. Bu bedenin aslında onunla alakalı iyilik halinin en maksimum olduğu süreçtir. Ama şu olay yok. Yani 36 olunca bu olay bitti, 45'te de şu oldu falan. Aslında biraz bazı şeyler derece olarak düşebiliyor ama yaş olarak kadın normalde adet gördüğü, aktif olduğu dönemlerde gebelikle alakalı süreci de yönetebilir. 25 yaşında bunu daha sağlıklı yönetir. 45 yaşında biraz daha ufak tefek problemler olabilir. Ondan dolayı gebeliğin yaşından ziyade bedeni gebelik sürecini taşıyacak en iyi hal olarak baktığımızda 20 ile 35 yaş arasında en verimli zamanı gösteriyor. Fakat bir yaş belirlemek aslında kadın için doğru olmaz. Şimdi günümüz çağına baktığımızda 30-35 yaşından sonra insanlar evleniyor. O zaman olay bitmiş mi? Hayır, bitmemiş. Yani onda 20 ile 35 yaşındaki süreç belki orada 30'da 45 yaşına kayacaktır. Gebelikte tabii kadın doğumcu arkadaşların da takip ettiği bazı parametreler var. Bunda mesela yumurtalıkların düzeyi, aktivasyonu, aynı zamanda hormonların aktivasyonu, adet periyotlarının düzenli olması, onunla alakalı sağlıkla alakalı bir problemin olmaması veya rahim, yumurtalıklarla alakalı görsel, ultrasonik yapılarla bir bozukluğun olmaması. Bunlar hep kadını değerlendirirken abilitesi açısından önemli şeylerdir. Bunlarda eğer bir problem varsa zaten sistematik olarak işleyişte bir sıkıntı var demektir. Ama bazen şu olur, kadınların bütün her şeyi değerlendirir, her şey normaldir. Ama gebelikle alakalı süreç yine devreye girmeyebilir. Aslında burada bir geri planda bedenin farklı bir kurgusu vardır. Bizim kaynak olarak nitelendirdiğimiz sistemlerin de aktif yer aldığı bölümdür burası. Hormonal sistemin, o bölgenin aktivitesini düzenleyen, dolaşımla alakalı süreçleri koordine eden sistemlerin, o bölgenin lenf ve detoks sistemi koordine eden sistemin bir problem var ise eğer, onunla alakalı süreci vücut yönetemeyebilir. Yönetemediğinde baktığınızda her şey normalken gebelikle alakalı kurguyu da yapamayabilir. Bu nedenle biz kadın doğumcu arkadaşların baktığı, değerlendirdiği şeyleri gözden geçirirken aynı zamanda bu görünmeyen kısımdaki o sistematik işleyişle alakalı kurguları değerlendiririz. Oraya baktığımızda o bedenin iyilik haliyle alakalı kaynak modülünde bir eksiklik varsa, sistemde, detoks sürecinde veya gen formuyla alakalı bir değişiklikler, süreçler, yeni hayat formları oluştuysa onunla alakalı süreçleri biz tedavi programına dahil ederiz. Amacımız şudur: bedeni hep iyilik haline taşımak. Gebelikle alakalı en iyi halde bedeni tuttuğunuzda zaten gebelikle alakalı süreci vücut kendisi organize edecektir.